Herkese merhabalar. Ajur bir bluz çalışması yaptım. Yazlık. Gayet hoş. Geçen sene de çalışmıştım bunun. Şuradaki bölümleri kabarık olan bir bluz olmuştu. Daha sonbaharlık, kışlık çalışmıştım. Bunu yazlık iplerle yaptım. Şöyle Mercerize Look diye bir ip. Bilmiyorum. Kendim alıyorum bunları. Bir reklam değil. 200 metre. 100 gram. 3,5 numara tığ diyor. Ben 4 numara tığ kullandım. Ama daha önce kullanmamıştım. İhraç fazlası diye geçiyor. Belki öyledir, bilemem. Ama çok yumuşak, güzel bir ip. Ben 4 kullandım. 3,5 da kullanabilirsiniz. Özellikle eliniz gevşekse. Çok sıkıysa eliniz 4 kullanın. Şöyle dökümlü olur. Model hesaplamaya başlarken şimdi ön ve 2 tane başlangıcımız ve bitişimiz yarım olacak. 5 tane ikili trabzanla başlayacağız. 5 taneyle bitireceğiz. Ama model hesaplamayı yaparken bunu bir model gibi düşüneceksiniz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 5 yapacaksınız. Yani model kurulumunda başlangıcınızdaki kısmı da 16 gibi düşüneceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 artı 5 yapacaksınız. Ama düz yaptığımız için yine de fazla zincir çekersiniz başlarken. Ama önemli olan ne kadar şuradaki modelleri kullanacağınız. Ben şurada şu ikili olan ikili trabzanlardan 1, 2, 3, 4, 5 şununla beraber bir model sayarsak da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane model üzerine kurmuşum. Artı 5 zincir çekerek. Yapacağınız ip ve tığla şöyle 2 tane örneği çalışın. Bluzunuzla ölçüm yapın. Ona göre buradaki 16'larınızı ilave edin. Ama belirli 6 tane ise ben mesela burada ön için 6 model kullandım. Size gösterdiğim gibi 96 tane zincir artı 5. Şimdi bunu sağladıktan sonra bu zincir sayınızı biraz daha fazla çekin. Arada zincirleri atlayabilirsiniz. Bir yanlışlık olabilir. Eksik saymışsınızdır. Yeniden sökmeyin diye biraz daha fazla çekin. Ama mantığımız bu şekilde olacak. Bunu zaten size başına daha düzgün halini koyacağım. Bunu ben size şimdi göstereyim. Anlatayım istediğim için. Burayı da paylaşıyorum. Yoksa Instagram'da paylaştım zaten. 4 numarada tığ kullanıyorum. Onu da söyledim. Şimdi şöyle bir şey. Size koldan başlayacağım. Kolu anlatmaya. Kolu şurada da göstereyim. Kola 4 model. Bakın şurada göstereyim şimdi. 1, 2, 3, 4 tane model üzerine kurdum önce. 1, 2, 3, 4 artı 5. Fakat bana biraz büyük geldi. Ajurlu bir model olduğu için hani kolumun biraz daha böyle ajurun görünmesini istiyorum. Bakın daha hoş görünüyor. O yüzden yani dilerseniz bu şekilde de başlayabilirsiniz. Bu 64 zincir ve artı 5 zincirden oluşuyor. 4 model. Şunlar 3 tane. 1, 2, 3, 4 tane modelden oluşuyor. Ben şimdi bunu 3 modele üzerine kuracağım ve size onu anlatacağım. Yani modeli 3 model üzerinden tanıtacağım. Hem daha kolay olur, ilerler. Her sırayı da teker teker yapmış olurum. Şimdi 48 artı 5 zincire ihtiyacım var 3 model için. Hadi gelin başlayalım. Takıldığınız yerde sorarsınız. Bunları da kaldırıyorum buradan. Direkt başlayacağız. Ben şimdi 48 tane artı 5 zincirimi çekeceğim. Üzerine biraz daha fazla çekeceğim. Zincirlerimi geleceğim. Şimdi biraz daha fazla zincir çekiyorum. Artı 2 tane de kenar ilmekleri için zinciriniz olsun. Şimdi şuradaki kenar ilmeğim üstüne bu bir
kenar ilmeğim haricinde 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Burası yarım. 1 2 3 zincir, 1 2 3 zincir atlıyorum. Dördüncüye bir tane V yapıyorum. Bu araya bir ya da iki zincir çekebilirsiniz. Ben bir çekiyorum. Aynı göze bir tane daha. Bir, iki, üç zincir. Bir, iki, üç zincir atlıyorum. Dördüncüye yan yana 9 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 sayalım bakalım. 2 4 6 8 9 şöyle görünüyor. 3 tane zincir. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye bir tane B yapıyorum. Aynı göze bir tane daha. Bir tane V yaptım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncü yan yana 9 tane ikili trabzan. Beş 8 9 3 tane zincir. 1 2 3 dördüncüye bir tane V. Şöyle oldu. İlkini de sayıyorum. 1 2 3 tane burada modelim oldu. Yani 1 2 tane de şuradaki dokuzlu grubum oldu. Şimdi 3 tane zincir, 1 2 3 dördüncüye yan yana 5 tane ikili trabzan. 1 yani sıra sonu. 2 3 4 5. Evet, 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Yanına da bir tane kenar ilmeğimi yaptım. Burada şöyle bakarsak 1, şununla bakarsam 1 2 3 tane modelim, bir tane de yarım modelim var. ...32 santim oldu. Bu ne kadar? Yine başlangıçtan ölçeyim. Bu da 37 santim olmuş. Yani bir tanesinde 3, bir tanesinde 4 model var. Şimdi bundan devam ediyorum. Çünkü anlatması daha kolay, hem de hızlı hızlı her sırayı rahat gösterebilirim. Şimdi ne yaptık? 5 ile başladık. Bir tane kenar ilmek, sonra 5, 3 zincirle 3 atladık. Dördüncüye ve 3 zincirle 3 atladık. 9, 3 zincirle 3 atladık ve 3 zincirle 3 atladık. Dördüncüye 9. Bu şekilde
Ne kadar istersek o kadar uzatacağız. En sonuna geldiğimizde de V'den sonra 3 atlayıp 5 tane ikili trabzan, bir tane de kenar ilmeği ile bitireceğiz. Yukarı çıkıyorum. Şimdi bunları küçültüyorum. Şu baştan bir tanesini bırakacağım. Burası yarım. 1 1 2 3 4 tane yaptım. Beşinciyi bıraktım. 1 2 3 tane zincir çektim. V'min içine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Aralarına birer zincir koyacağım. V'mi 3'e çıkartacağım. 1 tane zincir, aynı boşluğa bir tane daha, bir zincir ya da 2 zincir, ona karar verin. Aynı boşluğa bir tane daha. Devam ediyorum. 3 zincir. Bu 9'umu 7'ye düşüreceğim. Baştakini ve sondakini bırakacağım. Baştakini bıraktım. Burayı 7 tane. Dört, 5, 6, 7. Üç zincir, V'me bir tane, bir zincir, aynı göze bir tane daha, bir zincir, aynı göze bir tane daha. 3'e çıkarttım. 1 2 3 zincir, 9'u 7'ye düşürüyorum. Bir tane atladım. 2 5 6 7. 1 2 3 zincir, V'me 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarında bir zincirle aynı göze 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir, baştakini atladım. 4 tane ikili trabzan. 3 4 ve kenar ilmeği. Şöyle görünüyor. 9 olan ikili trabzanımı 7'ye düşürdüm. Baştaki 4'e düştü. V olan, tek V olan V'mi aralarında bir zincirle 3'e çıkarttım. Devam ediyoruz. Evet, bir üst sıraya çıkıyorum. Gene küçültmeye devam ediyoruz. Burada da yeni çalışmalar yapacağız. 3 ile yukarı çıktım. Kenar ilmeğim. Şimdi bu 4 olanı 3'e düşürüyorum. Bir, 2, 3. Buradaki V'lerime buraya bir tane V, 2 zincir, diğer boşluğa da bir tane V çalışacağım. Bir zincir, aynı göze bir tane daha. Araya 2 zincir. Buradaki aradaki zincirlere siz karar verin. 2 zincir çektim. Diğer V'me de V çalıştım. 3 zincir, 7 olan ikili trabzanımı 2 tane eksiltip 5'e düşürüyorum. Atladım.
1 2 3 4 5 1 2 3 buradaki 2 V'min içine V'ler yapıyorum. Geçişi 2 tane zincirle yapıyorum. Aynı göze bir V, 2 zincir, diğer V'nin içine de bir tane V. 3 zincir. 7 olan ikili trabzanımı başta ve sonda birer tane atlayarak 5'e düşürüyorum. 1 2 3 4 5 V'me bir tane V, aynı göze bir tane daha ikili trabzan, 2 zincir, diğer V'me de bir tane V. 3 zincir. Buradaki 4 olanı baştakine bırakıp 3'e düşürüyor. Ve kenar ilmeği. Bir üst tura çıkıyoruz. 3 ile yukarı çıktım, kenar ilmeğim. Buradaki 3'ü 2'ye düşürüyorum. 1 2 baştakini bıraktım. Şimdi burada gene aynı çalışmayı yapacağım. 2 zincirle tam ortasına bir tane ikili trabzan yapacağım. 3 zincir. Gene V'mi yapıyorum. İki tane zincirle tam ortadaki boşluğa bir tane ikili trabzan. 2 zincir. V'mi yapıyorum. Şöyle görünüyor. Devam ediyorum. Şimdi 5 olanı 3'e düşürüyorum. 3 zincir. Baştakini bırakıyorum. 1 2 diğer baştakini de bıraktım. Burası 3 oldu. 3 zincir. V'lerimi yapıyorum. Bir, iki zincir. Tam ortaya bir tane ikili trabzan. 2 zincir. V'mi yapıyorum. Bir, iki, üç. Başta ve sonda birer tane bırakarak 5 olan ikili trabzanımı 3'e düşürüyorum. V'mi yaptım. İki zincir. Tam ortaya bir tane ikili trabzan. 2 zincir. V'mi yapıyorum. 3 zincir. Baştakini bırakıp diğerine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi yapıyorum. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Şu anda böyle görünüyor modelimiz. Şimdi 2 olanı buradakini 1'e düşüreceğim ve burada gene V'lerimi çalışacağım. Boşluklarıma gene ikili trabzan, aralarında 2 zincirle yapacağım. 3 olanı 1'e düşüreceğim.
Bir tane ikili trabzan yaptım. Diğerini bıraktım. 3 zincir. V'mi yapıyorum. Bir zincir ve bir iki zincir, boşluğa bir tane, yani ikili trabzanın yanındaki boşluğa bir tane, iki zincir, ikili trabzanın yanındaki boşluğa bir tane ikili trabzan, bir iki zincir, V'mi yapıyorum. Şöyle görünüyor. V'lerim ve 1, 2, 3 tane boşluğum oluştu. Bu sıramdan sonra artık yeniden ilk sıraya dönüyoruz ve bu boşlukların içine 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Artık modelimizi kaydırıyoruz. Bir bu tarafta, bir bu tarafta olacak. Şimdiki 9 trabzanlı bölüm burada olacak. Buradaki V'lerimiz bu tarafta olacak. 1, 3 ve 3 olan ikili trabzanımı teke düşürüyorum. 3 zincir, V'lerimi yapıyorum. 2 zincir, boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir, diğer boşluğa bir tane ikili trabzan, 2 zincir, V'mi yapıyorum. Üç zincir, 3 tane olan ikili trabzanımı teke düşürdüm. Üç zincir, V'lerimi çalıştım. 2 zincir, boşluğa, 2 zincir, diğer boşluğa, 2 zincir, V'mi yapıyorum. Üç zincir, bir tanesini bıraktım, diğerine bir tane ikili trabzan ve köşem ve sondaki kenar ilmeği 3 ile yukarı çıktım. Şu anda ilk turu tamamladık. Şimdi yeniden sıfırdan başlatıyoruz. Bu sefer bunların yeri biraz evvel anlattığım gibi yerlerini değiştiriyoruz. Burada hazırladık. Şimdi buraların içine artık şu V'lerle işim bitti. Bu V'lerin içine şimdi 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bu V'yi atlayacağım. Buraya ne yapacağım? Bir tane V başlayacağım. Bir gördüğüm yerde V başlıyorum. Şimdi burada önemli olan şu kenarlara dikkat edeceksiniz. Zaten burada artık kendini modelimiz belli etti. Ama kenarlarda yarım gittiğimiz için buraların büyüyüp ya da küçülmesini istemeyiz. Şimdi şurada 1, 1, 1 ve 1. Burada yeni başlangıç yapmam lazım. V'ler yapmam lazım yani. V'leri büyütmem lazım. Ama ben burada belirli bir yere kadar hep tek V ile gideceğim. Yani neresini çalışacağım? Şurasını çalışacağım. Bakın. Yarım olan yerim şurası olacak. Şöyle görsel olarak da göstereyim. Sadece burayı çalışacağım. Burada hep V gidecek. Belirli bir yerden sonra burayı 5'e tamamlamak için bir tane şuraya çalışma yapacağım ki oraya 5 tane ikili trabzan yapabileyim. Şimdi belirli bir süreye kadar onu da söyleyeceğim size. Sadece tek V yaparak ilerleyeceğim. Sonra bir tane buraya ilave yaparak en son bölümde bir tane ikili trabzan ilavesi yaparak buranın içini 5 ile dolduracağım. Bir tek ona dikkat ederseniz buraları da büyütüp küçültmezsiniz. Şimdi 3 ile yukarı çıktım. Tek olan ikili trabzanıma bir tane V yapıyorum.
1, 2, 3. Şimdi buradaki V'lerim artık kapandı. Atlıyorum. Bütün buradaki 3 boşluğuma 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 9'a tamamladım. 3 tane zincir. Buradaki V'mi atlıyorum. Kapandı artık o. Tam ortaya bir tane V. İlk sırayı tekrar ediyorum farkındaysanız. Sadece yönleri değişti. 1, 2, 3 zincir. Şimdi buraya 3, 6, 9. 3'er tane ikili trabzan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tek olana bir tane V. Bir, iki, üç. 9 tane ikili trabzan. Buradaki tek olan ikili trabzanıma bir tane V yapıyorum. Ve kenar ilmeği. Bir, iki, üçle döndüm ve buraya yeniden V yapıyorum. Başta bahsettiğim gibi. Sadece nereyi çalışıyorum? Şuradaki bölümü çalışıyorum. 3 tane zincir. Başta sonda birer tane atlıyorum. 9 olanı 7'ye düşürüyorum. Beş, 6, 7. 1, 2, 3. V'mize ne yapıyoruz? 3 tane ikili trabzan, aralarında bir zincir. Aynı şeyleri yapıyoruz. Yönümüzü değiştirdik. 9'u 7'ye düşürüyorum. Yedi. V'ye 3 tane ikili trabzan, aralarında bir zincir. Dokuzu 7'ye düşürüyor. Yedi. Üçle yine V'me V yapıyorum. Kenardaki V'mi devam ettiriyorum. Bir tane kenar ilmeğimi yapıyorum. 1, 2, 3'le de döndüm. Şu anda böyle görünüyor. Göstereyim. Bakın aynı şeyleri yapıyoruz burada da. Yönlerimizi değiştirdik. Burada yine V yapıyorum. Üç zincir. Bir tane atlıyorum. 5'e düşürüyorum.
Şimdi her birinden bir tane göstereceğim size. Her başlangıcı gösterip diğer tura kadar böyle devam edeceğiz. V'min içine ve 2 zincir, diğer V'min içine ve sıra sonuna geldik. Gene V'mi yapıyorum. Burada ve kenar ilmeğimi yapıyorum. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Şu an böyle görünüyor. Şimdi 3'e düşürüyorum. V'mi yapıyorum tekrardan. Bir, iki, üç, 5 olan bölümü 3'e düşürdüm. Buraya ne yapıyorum? Şimdi gene V'mi yapıyorum. Bu sefer 2 zincirle aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan. Buraya V'mi yapıyorum. Yine sıra sonunda görüşelim. Evet. V'mi yapıyorum. Ve kenar ilmeği. İki, üç. Şimdi burayı 1'e düşüreceğim. Burayı 1'e düşürdüğüm zaman buraya ne yapıyordum? Bir tane ve 2 zincirle bu boşluğa, 2 zincirle bir boşluğa. Yani bundan sonraki sırada artık bu bölüme 9 tane ikili trabzan yapacağım. Ondan önceki sırada şuraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ki ben burayı da 5'e tamamlayayım. Bir tane V'nin içine, bir tane de buradaki boşluğun içine 2 tane yaparak 5'e tamamlayabileyim. Hangi sırada yapıyorum? Bu üçlü grubu teke düşürdüğüm sırada yapıyorum. Şu köşedeki bu çalışmayı. V'mi yaptım. Yine burada bir zincir çekiyorum. 2 zincir de çekebilirsiniz. Hemen yanına bir tane daha yaptım. Bundan sonraki sıra buraya 2, buraya 3 yaparak burayı aynı ilk sıradaki gibi 5'e çıkartacağım. 1, 2, 3 tane zincir. Buraya bir tane. Bu da sağlamanız olur. Nerede yapıyoruz? Burayı 1'e düşürdüğüm zaman burayı da bir tane ilave ediyorum ki şurada daha sonraki sıra 5 tane ikili trabzan yapabileyim. 3 zincir. V'mi yaptım. 2 zincir. Boşluğa bir tane. 2 zincir. Diğer boşluğa bir tane. 2 zincir. V'min içine. Şu an böyle görünüyor. Tamamlıyorum. Sıra sonunda. Evet. 1, 2, 3'lü. Hemen boşluğa yapıyorum bir tane. Sıranın sonuna geldim. Şu başta yaptığım gibi. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Ve bir tane V yapıyorum. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Üçlü yukarı çıktım. Bir turumuz daha bitti. Bakın. Yönlerini değiştirdik. Şimdi yeniden bu tarafa geçiriyoruz. Burada V'lerimizi yapacağız. Burada 9'ları. Bir 9'lu bir V. Bir 9'lu bir V şeklinde gidecek. Şimdi zaten burada anlatmıştım. Bir başlangıç gösteriyorum. Sonra ben devam ediyorum. Şimdi burada kenar ilmeğimi yaptım. V'nin içine 2 tane. Diğerine de 3 tane.
5'e tamamladım. 3 ile ne yapıyorum? Tek olan ikili trabzanıma bir tane V yapıyorum. Ve burayı baştaki ve sondaki V'leri atlıyorum. Direkt içine 3 tane ikili trabzan, her bir boşluğun 9 tane ikili trabzan yapıyorum. Size 2 tane tur gösterdim ve 3. tura da başlangıcını gösterdim. Şimdi arkayı bitirdim ben. Önün V'sini anlatacağım size. Kol başlangıcında yaptık beraber. Bakın 5. Aynı ilk sıra oldu şu anda. 5 ve 9 ve 9 ve 5. Buraya da 5 yapacağız. Şuraya geleyim, onu da göstereyim. Ondan sonra artık ben devam ediyorum. Modelimiz tamamen ortaya çıktı. Evet. Sona geldim. Ne yaptım? Şu aradaki ikili trabzanın ortasına 3 tane o boşluğa 3, 2 tane de V'nin içine yapıyorum ve 5'e tamamlıyorum ikili trabzanlarımı. Üçle yukarı çıktım. Evet. Bunlara dikkat ederseniz şu kenarlara hiçbir sıkıntı olmadan yapacağınıza eminim. Artık bunu küçültüyoruz. Burayı büyütüyoruz. Bunları küçültüyoruz. Burayı büyütüyoruz. Bu şekilde ne kadar istersek o kadar uzatacağız. Şimdi ön kısmın V'sini beraber başlayalım. Şimdi V kısmımız için 9'lu bölümümüzde bir başlangıç yapalım. Ayarlayın. Bakın 5 5 V 9 9 V, öteki tarafta da V, 9 9 V kısmı ve tam ortası 9. Bunu şimdi tam ortasında ikiye böleceğiz ve buradan geri döneceğim. Eksilteceğim. Nereye kadar? Omuzun ne kadar kalsın istiyorsam o kadar eksilteceğim ve bırakacağım. Nereden başlamasını istiyorsanız omuzunuzun da, yani dekolte açıklığınızı da hesap ederek, deneyerek karar vereceksiniz. Ben şimdi şuradan başlıyorum. Tam ortalıyorum. 9'un tam ortasına getiriyorum. Tam 5.'ye taktım. Burada 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 de burada kaldı. Şu 5.'yi bırakıyorum. Buradan geri döneceğim. Şimdi buradan devam ediyorum çalışmaya. Burası 5'li bölüm. Burada şimdi burayı 4'e düşürüyorum. Üç tane zincir ve 3 tane ikili trabzan yapıyor. Üç tane zincir, bir tane atlıyorum. Buradaki ikili trabzanlarımı ne yapıyorum? 7'ye düşürüyorum. Evet, şimdi şu ortaya geliyorum. Aynı işlemleri yaparak geliyorum. Tam ortasına. Üç tane zincirimi çektim. Bir tane atladım. Aynı işlemi yapıyorum. Sadece ortadan geri döneceğim. İşaretleyiciyi koyduğumu bırakıyorum. 3 tane oldu. 1 2 3 ile yukarı çıktım. Şimdi V'nin bir kısmını yapıyoruz. 2'ye böldük. Bunu bıraktım. Bu ikisini beraber aldım.
Şu baştaki zincirim şu ikisini beraber aldım. Kestim yani. Burada ne yapmam lazım? V'mi yaptım. Diğerine de bir tane V yaptım. Bir tane atlıyorum. Şimdi sıranın sonuna yaklaşıyorum. Burada 1, 2, 3 tane vardı. Ben ne yapmıştım? Şu kenar, şu ikisini beraber toplayıp burayı 1'e düşürmüştüm. Şu an burada 1, 2 tane trabzanım var. Şimdi burada bir eksiltme yapmayacağım. Döndüğümde eksilteceğim. Bir tane buraya yapıyorum. Kestiğime. Bir tane de köşeye yapıyorum. Bir, iki, üçle çıktım. Döndüm. Şimdi burada ne var? Bir tane ikili trabzan var. Onu atlıyorum. Artık ona bir çalışma yapmıyorum. Şuradaki tek olan çalışmam kaldı. Bunu burada bıraktım ve direkt bunun içinden çalışmaya başlıyorum. Bir tane daha fazla çektim. Şimdi ortalarına birer tane ikili trabzan çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Hangi bölümdeyim? Şu ortalarına iki tane ikili trabzan yapma bölümündeyim. Şimdi onu çalıştım. 1, 2, 3 tane boşluğum olacak yani. Böyle birer birer keseceğim. Şimdi bu sırada da yeniden buradaki bölümlerimi 9'a tamamlıyorum. Buraya V yapıyorum. Buraya da aynı şekilde baştaki trabzanıma da trabzanımı yapıyorum. Dönüşte yeniden keseceğiz. Şimdi sıramın sonuna geldim. Şurada bir tane zincirle hemen şu başa bir tane ikili trabzan yaptım. Fazla zincir çekmedim. Buradaki boşluğum çok olmasın diye bir tane zincirle şurayı kapattım. Evet. Şöyle şurada iki tane zincirle, burası başlangıç zincirim kalsın. Buraya giriş yaptım. Şuraya da giriş yaptım. Ve bunların hepsini beraber aldım. Buradan bir tane eksiltmiş oluyorum. Şimdi sıra başına doğru geliyorum. İki, üç, dört. Burada 4 tane yaptım ben. Başta ve sonunda bırakıyorum ya. Bu bir tane. Bunu bırakıyorum. Ve hemen en baştakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar ilmeğime. Döndüm. Hemen şuna giriş yaptım. Burası kenar ilmeğim oldu. İki tanesini beraber aldım. Şimdi burası 3'e düşecek. Burası ne oldu? 1 oldu. Şu yanındakini de atladım. Hemen bir tane içine bir tanesine giriş yapıyorum. Sonra ikisini beraber alıp
Gene kenar ilmeğimi bırakıyorum. Dönüşte bunu örüyorum çünkü. 2 tanesini beraber aldım. Burayı 1'e düşürdüm. 3'e düşürmem lazımdı. 1 kaldı burada. Şimdi burada 3 kalacak. Bunun içinde ne yapacağım? Çalışma yapacağım. Evet, başlayalım şimdi. Bir tanesini bitirdim. Arkayla aynı boya getirdim. Şu ortadakini bırakıyorum. Burada 1, 2, 3 tane. Şuradan başlıyor. Ne yaptık? Bu ikisini beraber aldık. Aynı buradaki gibi. Bir tane kenar, diğer ikisini de 1. Burada bir tane kalmış oldu yani. Normalde burayı 2'ye bölmüş olduk bu 9'u. Bir kısmı burada, bir kısmı diğer yakada. Bunu 9'u 7'ye düşüreceğim. Döneceğiz. Burada bir tane vardı. Bu bir taneyi çalışacağız. Bakın artık önümüzde de var zaten. Onu takip ederek çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdi bunu bitiriyorum. Keserek dönüşte görüşelim. V'yi bitirdim. Şöyle bir V yakamız oldu. Şimdi şu arkayı şöyle yaptım. Şu etek ucunu göstereyim. Bakın şurası. Burada bir lastik çalışması yapmayı düşünmüyorum. Ya da lastikle başlamadım. Ama biraz toparlanmaya da ihtiyacı var gibi geldi. Şöyle bir çıtır yaptım. Benim hoşuma gitti. Belki sizin de hoşunuza gider. Hani sık iğne yapmak yerine şöyle göstereyim. Üst üste. Güzel oldu. Şimdi onu göstereyim size. Kirpik de diyorlar galiba ona. Onu şöyle yaptım. İlk zincirden giriş yaptım. İki, üç, dört, 5 tane zincir çektim. Tam şöyle ortasındaki zincire giriş yaptım. Şöyle kaydırdım. Ya da sık iğne yapın. 1, 2, 3. boşluğa giriş yaptım. 1, 2 zincir. Ortasından şöyle zincirinden giriş yaptım. İsterseniz sık iğne, isterseniz kaydırarak. Şöyle kaydırdım. Şu V'nin içine. 5. Hemen o sık iğnenin olduğu yerde 5 zincir çekiyorum. Şöyle kaydırdım. Yani şöyle boşluk gördüğüm yerlerde. Burada V'ye giriş yaptım. Burada ilk ikili trabzanın arasına. Burada elinizin sıkılığına göre hem zincir sayınızı tespit edin hem de atlama. 1, 2, 3.'ye. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Şöyle çıtırlar yapıyor. Şimdi hemen battığım yerde 5 tane zincir çekiyorum. Tam ortasına bir tane kaydırmayla
geçiş yapıyorum ve 1, 2, üçüncüye, sonra şuradaki V'ye, şuradaki birinciye böyle dar sıtmadan ama çok da bol olmadan çalışıyorum. Bir tane daha göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kaydırdım. 1, 2, şöyle üçüncüye. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle böyle de burayı tamamlıyorum. Şimdi mesela şu ortaya denk geldi. Ortaya yaptım. Şöyle kontrollü giderseniz sanki iyi oldu gibi. Hem lastik gibi oldu o kısım, hem de böyle çok göze batmayan bir minik bir etek ucu. Kolda da aynısını yapacağım. V'de de aynısını yapmayı düşünüyorum. V'yi de böyle sık iğnelerle değil, şununla toparlayacağım. Buradaki girintiler, çıkıntılar da kaybolacak. Tamamlıyorum. Geliyorum. Kollarımı nasıl diktiğimi göstereceğim. Şu omuzları yapıp sonra zaten bitecek kazamız. Kolla ilgili bilgi vereyim. Kolu bitirdikten sonra omuzu dikiyorum. Omuzun tam ortasını, kolumun da tam ortasına getiriyorum. Kol kısmımın ve buradan dikiyorum. Kolumu da diktim. Şöyle dar bir kol çalıştım. 2 tane kol sayısı verdim. Siz de hangisini isterseniz genişle çalışabilirsiniz. Şuralara çıtır yaptım. Şöyle minik yakalara, aynı etek uçlarına da. Yakayı ben biraz dar yapmışım. Yani ben biraz daha esasında derin yapabilirmişim. Onu değiştirebilirim. Siz de nereden istiyorsanız oradan başlayın. Ama sanki biraz daha açık olabilirdi yakası. Sanki şöyle göstereyim bakın. Ama hoş da oldu yani, içine hiçbir şey giymeden de böyle bir atlette çok güzel görünür. Şimdi buhar tutacağım. Fotoğraflarını çekeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.